Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere tığ ile örgü örmeye dair temel teknik bilgilerden bahsedeceğim. Zincir nasıl çekilir, trabzan nasıl yapılır, sihirli halka nedir ve nasıl yapılır? Bu ve bunun gibi bilgileri videomun devamında görebilirsiniz. Şimdi şöyle başlıyoruz. İlk önce ipimizi sol elimize rahat bir şekilde tutabileceğimiz bir şekilde doluyoruz. Ben şöyle doluyorum. İlk önce küçük parmağımı, serçe parmağımı şöyle bir kez doladıktan sonra şu şekilde işaret parmağıma doluyorum. Bu benim ipi daha rahat, daha sıkı tutabilmemi sağlıyor. Siz dilerseniz sadece işaret parmağınıza böyle bir iki kere dolayıp şu parmaklarınızla ipi tutabilirsiniz. Ben rahat edebileceğim şekilde dediğim gibi şöyle bir doluyorum. İpimi tuttuktan sonra tığımı artık elime alıyorum ve bakın şuradan şöyle bir geçirip sağ elimin işaret parmağıyla kaymaması için tutuyorum ve daha sonra şu küçük ipi şöyle üstünden bir kere atlatıyorum. Şöyle bir halka oluşturdum. Sonra artık buradaki ipi tığımın şu gagası yardımıyla alıp bir kere çekerek bu halkadan geçiriyorum. İpimi artık sabitledim. Burada bir düğüm oluşturdum. Eğer bu sizin için zor geliyorsa tığ ile örgüye şöyle de başlayabilirsiniz. İpi böyle alırsınız. Klasik bir şöyle halka oluşturursunuz. Şuradan şöyle çekelim. Kaymadan. Böyle bir halka oluşturursunuz. Tığınızı sonra buraya sokar. Şöyle çekersiniz. İlk başta bunu yapabilirsiniz alışana kadar. Şimdi ipimi artık parmağıma doladıktan sonra şuradan tutuyorum. Kaymaması için, zincirlerimi düzgün bir şekilde yapabilmem için buradan tutuyorum. Daha sonra tığımın şu gagası yardımıyla bakın bu taraftan değil, üst taraftan gelerek şöyle şuradaki ipi bu boşluktan geçiriyorum. Bakın ilk zincirimiz oluştu. Şuradan böyle yavaşça gagası yardımıyla tığını çekiyorum ve zincirimiz oluştu. Tekrar ediyorum. İpi şöyle çekiyorum ve zincirimizi oluşturuyorum. Yaklaştırayım. Bakın bu zincir görüntüsü. Tığ ile böyle doluyorum, çekiyorum. İşte zincir yapmak aslında bu kadar kolay. Her defasında şu parmaklarımla tığıma yakın yeri tutuyorum ki zincirlerim kaymasın. Daha sıkı, daha sağlam, daha düzgün bir görüntü oluşturabileyim. Çekiyorum. İpi doluyorum. Gaga yardımıyla çekiyorum. Burada tığımızı bu şekilde tutmuyoruz. Bakın böyle tutarsak böyle olur, ip gelmez, bir türlü şuradan geçmek bilmez. Tığımızı içe bakan bir şekilde tutuyoruz. Bu şekilde çeviriyoruz ve bakın gagaya ipi sıkıştırarak buradan çekiyoruz. En çok oynayan elim de sağdaki elim. Soldaki elim daha sabit duruyor. Tekrar gösteriyorum. Çekiyorum. Buradan geçirip bu şekilde çekiyorum. Bakın zincirlerim oluştu. Birkaç zincir daha çekeyim. Ondan sonra size sık iğne nedir, kaydırma nedir, trabzan nedir bunları göstereceğim. Tekrar ediyorum. İpi doladım ve çektim. İpi doladım
ve çektim. Doladım ve çektim. Videomun bu kısmında size sık iğne nedir, kaydırma nedir bunu göstereceğim. Az önce zincirlerimizi ördük ve ben bu zincirler üzerinden size göstereceğim. Hemen bir önceki boş zinciri değil, ondan bir önceki şuradaki zinciri görüyorsunuz ve bunun arasına tığımızı sokuyoruz. Tekrar göstereyim. Bakın burada zincirlerim var. Şu bir önceki zincirin şu boşluğuna tığımı geçiriyorum. Ve daha sonra ipi tığa bir kere doluyorum. Birinci boşluktan şöyle çıkartıyorum ve tığımda 2 tane ip kalıyor. İpi tekrar tığıma dolayıp ikisini birden çıkartıyorum. İşte bu sık iğne. Tekrar edeyim. Tığımı direkt bir önceki zincirin boşluğuna sokuyorum. İpi bir kere dolayarak şuradan o boşluktan çıkartıyorum ve tığımda 2 tane ip oluyor. Tekrar tığıma ipi doluyorum ve çekerek ikisinden birden çıkartıyorum. İşte bakın bu sık iğne. Bir daha yapalım. Bu şuradaki zincirin boşluğuna tığ soktum. İpi bir kere doladım. Çıkardım boşluktan. Tığımda 2 tane ip kaldı. İpi tekrar tığıma dolayıp ikisini birden çektim. Tekrar ediyorum. Zincirin arasından tığımı soktum. Bir kere ipi dolayarak ilk boşluktan, o boşluktan çıkarttım. Tığımda 2 tane ip kaldı. Tekrar ipi doladım. İkisinden birden çıkarttım. İşte bu sık iğne. Şimdi kaydırma nedir? Size bunu göstereceğim yine burada. Kaydırmayla da mutlaka karşılaşacaksınız. Kaydırma ise bakın şu şekilde boşluktan, zincirin boşluğundan tığ geçiriyoruz. İpi doluyoruz. Buradan çıkartıyoruz. Yine tığımızda 2 tane ip kalıyor fakat bu sefer buradaki ipi buradan kaydırarak çekiyoruz. Tekrar edeyim. Zincir boşluğuna tığımı soktum. İpi bir kere doladım. Boşluktan çekerek çıkarttım. Tığımda bu 2 tane ip görüntüsünü oluşturdum ve daha sonra buradaki ipi ilk boşluktan da kaydırarak çıkarttım. İşte kaydırma dediğimiz yöntem de bu. Tekrar göstereyim daha anlaşılır olsun. Zincirden tığımı geçiriyorum. İpi bir kere alarak zincir boşluğundan çıkartıyorum. Daha sonra bu ipi diğer boşluktan çekerek çıkartıyorum. İşte kaydırma bu şekilde oluyor. Videomun bu bölümünde sizlere trabzan yapımından bahsedeceğim. Trabzanlar, tekli trabzan, ikili trabzan ve üçlü trabzan en sık karşılaştığımız trabzan modelleri. Şimdi ilk olarak tekli trabzan yapımıyla başlayacağız. Trabzan yapmak için öncelikle ipimizi bir kere tığımıza şöyle doluyoruz. Ve daha sonra şöyle bir önceki zincirin boşluğuna tığımızı sokuyoruz. İpi tekrar bu aşamada tığa dolayıp boşluktan çekiyoruz. Ve bakın 1, 2, 3 tane ip oldu tığda. Tekli trabzan yaparken tekrar ipi böyle doluyoruz ve bu 3 tane ilmekten tek seferde çıkartıyoruz. Bakın bu tekli trabzan. Tekrar yapalım. İpi bir kere doluyoruz.
şuradaki zincirin boşluğuna tığımızı sokuyoruz. Ve daha sonra tekrar ipi tığa dolayarak bu boşluktan önce bir çekiyoruz. Tığımızda bu 3 tane ipi gördüğümüz zaman tekrar ipimizi bir kere doluyoruz ve üçünden birden çekerek çıkartıyoruz. Tekrar ediyorum. İpimi bir kere tığıma doluyorum ve daha sonra bir önceki zincirin boşluğuna tığımı sokuyorum. İpi tekrar tığıma alıyorum ve aldığım ipi şu ilk boşluktan, zincirin boşluğundan çıkartıyorum. Tığımda bu 3 tane ilmeği gördükten sonra tekrar tığı ipe dolayarak 3 boşluktan aynı anda çıkartıyorum. Devam ediyorum. İpimi bir kere doladım tığıma. Şuradaki zincirden soktum. Bir kere daha tığıma ipimi aldım ve bu 3 tane ilmek görüntüsünü görünce tekrar şuradan bir kere doluyorum ve üçünden aynı anda çıkartıyorum. Bakın tekli trabzan görüntüsü böyle, yapılışı da anlattığım gibi. Şöyle devam ediyorum. İpi geçirdim ve bu şekilde üçünden aynı anda çekerek çıkarttım. İpi doladım. Zincirin boşluğuna tığımı soktum. Şöyle geçirdim ve üçünden aynı anda çekerek çıkarttım. İpi doluyorum. Zincirin boşluğundan tığımı sokuyorum. İpi bir kere daha dolayarak bu boşluktan çıkartıyorum tığımı. Daha sonra üçünü birden şöyle çekerek çıkartıyorum. Sıramın sonuna kadar yaparak tekrar edelim. İpi tığa aldım. Zincirin boşluğundan tığı geçirdim. İpi tekrar aldım. 3 tane ip görüntüsünü gördüm. İpi tekrar alarak şu üçünden aynı anda çıkarttım. İpi doladım. Son zincirin boşluğundan şöyle geçirdim. Tekrar ipi aldım. Bu görüntüyü gördükten sonra üçünü birden çekerek çıkarttım. Şimdi size ikili trabzan nasıl yapılır bunu göstereceğim. Bu sefer örgümüzün bu tarafını çevireceğiz. Bunu yapmadan önce bir zincir çekiyorum ki şu tarafa geçeyim rahatlıkla. Şimdi ikili trabzan yaparken tekrar tekli trabzan yaparken yaptığımız gibi ipi bir kere doluyoruz. Daha sonra yine bir önceki zincirin içerisinden tığımızı geçiriyoruz. Yine aynı şekilde ipimizi bir kere dolayarak bu boşluktan çıkartıyoruz. Ve yine 1, 2, 3 tane ilmeği tığımda görüyorum. Fakat şimdi ikili trabzan yaparken ipi bir kere de değil 2 kere de çıkartacağız. İpimi tekrar doladım. İlk önce şu ilk 2 ilmekten çıkartıyorum. Bu sefer tığımda 2 tane ip kalıyor. Tekrar ipimi doluyorum ve son 2 ilmekten tek seferde çıkartıyorum. Tekrar edelim. İpimi bir kere tığıma aldım. Buna tığ üstü almak da deniyor. Bazıları öyle kullanıyor bu tabiri. Şuradaki zincirime soktum tığımı. İpi bir kere daha dolayarak o zincirin arasından çektim. Ve yine tığımda 3 tane ipi gördüm. Şimdi ipi bir kere alıyorum. İlk 2 ilmeğin arasından çıkartıyorum.
tığımda 2 tane ip kalıyor. Tekrar ipimi doluyorum ve bu 2 ilmekten tek seferde çıkartıyorum. İkili trabzan yapmak için 2 çıkartıyoruz iplerimizi. Tekrar edelim. İpimi doluyorum. Bir önceki zincir boşluğundan tığımı sokuyorum. İpi tekrar dolayarak o zincir boşluğundan şöyle bir geçiriyorum. Tığımda 3 tane ipi gördükten sonra ipi tekrar doluyorum. İlk 2 ilmekten çıkartıyorum. Tığımda 2 ilmek kalıyor. Tekrar tığıma ipimi alıyorum ve son 2 ilmekten çekerek çıkartıyorum. İkili trabzan yapımı da böyle. Ben sıranın sonuna kadar devam edeyim, size göstereyim. İpi tekrar şöyle bir çektim. İlk ikisinden geçirdim. Şimdi de son ikisinden geçirdim. İpi doladım. Zincir boşluğuna tığ soktum. İpi şöyle zincir boşluğundan çıkarttım. 3 tane ilmeği tığımda gördüm. İpi böyle alarak ilk ikisinden çıkarttım. Tekrar ipimi alarak son ikisinden çıkarttım. Tığıma ipimi aldım. Zincirin boşluğuna tığımı soktum. Şöyle tutayım. İpi tekrar alarak zincirin boşluğundan çıkarttım. İpi aldım. Önce ilk ikisinden çıkardım. Sonra son ikisinden çıkarttım. Tığıma ipimi doladım. Zincir boşluğuna tığımı soktum. İpi bu boşluktan çıkarttım. Önce ilk ikisinden çıkarttım. Daha sonra son ikisinden çıkarttım. Devam edelim. Tığıma ipimi aldım. Zincirin boşluğundan tığımı geçirdim. İpi bu zincir boşluğundan çıkarttım. İpi doladım. İlk ikisinden çıkarttım. Son ikisinden çıkarttım. İpi tığıma aldım. Zincirin boşluğundan tığımı soktum. Şu ipi buradan çıkarttım. Tekrar önce ilk ikisinden, sonra son ikisinden çekerek çıkarttım. İpimi doladım. Bu zincir boşluğuna tığımı soktum. Şöyle ipi aldım. Tığımda 3 tane ip oldu. Önce ilk ikisinden, sonra son ikisinden çekerek çıkarttım. Devam ediyorum. Önce ilk 2, sonra son 2. Son bir tane zincir kaldı. Sokuyorum. Buradan ipi alarak çekiyorum. Önce ilk 2, sonra son ikisinden çıkartıyorum. Bakın ikili trabzan görüntüsü de bu şekilde oluyor. Tekli trabzan gördüğünüz gibi daha kısa, ikili trabzan biraz daha uzunu. Şimdi bir zincir çekiyorum ve bu kısma geçiyorum. Burada da size üçlü trabzan nasıl yapılır bunu göstereceğim. Üçlü trabzan için farklı olarak birinci tekli ve ikili trabzandan farklı olarak üçlü trabzan için tığımıza ipimizi 2 kere doluyoruz. Tekrar göstereyim. Bir kere doladım. Bir kere daha doladım. Şimdi hemen önceki boşluğa şöyle tığımı sokuyorum. İpimi böyle çekerek bu
zincir boşluğundan çıkartıyorum. Bakın, üçlü trabzan için bu sefer tığımda 1, 2, 3, 4 tane ip var. Şimdi ipimi alıyorum. İlk önce ilk ikisinden çıkartıyorum. Tığımda 1, 2, 3 tane ip kalıyor. Daha sonra tekrar ipimi alıyorum. Bir kere daha 2 tanesinden çıkartıyorum. Bu sefer tığımda 2 tane ip kalıyor. Tekrar ipi doluyorum ve şimdi de son ikisinden çıkartıyorum. Yani üçlü trabzanda 3 kere de 2 tane ip çıkartıyoruz. Tekrar yapalım. Tığıma ipi 2 kere doluyorum. Hemen bir önceki zincirin tepesine şöyle tığımı sokuyorum. İpi şöyle tığın gagası yardımıyla alarak boşluktan çekiyorum. Ve tığımda 1, 2, 3, 4 tane ipin oluştuğunu görüyorum. İpi tığıma alıyorum. Önce ilk ikisini çıkartıyorum. Tığımda 3 tane ip kaldı. İpi tığıma tekrar alıyorum. Şimdi bu ikisini çıkartıyorum. Şimdi tığımda 2 tane ip kaldı. Tekrar ipi doluyorum ve şimdi de son ikisini çıkarıyorum. Tekrar ediyorum. Tığıma ipimi 2 kere alıyorum. Doluyorum. Şuradaki zincirin boşluğuna tığımı sokuyorum. İpimi alarak bu boşluktan çekiyorum. Tığımda 4 tane ipi gördükten sonra ipi bir kere dolayarak önce ilk ikisinden, sonra ikinci 2 tane ilmekten, sonra da son 2 ilmekten çekerek çıkartıyorum ve üçlü trabzanları oluşturuyorum. Bakın, üçlü trabzan ikili trabzandan birazcık daha uzun olan trabzan şekli. İpi 2 kere doladım. Şuradaki zincir boşluğuna tığımı soktum. İpi alarak o boşluktan çektim. İpi doladım. Önce ilk 2 tanesi, sonra diğer 2 tanesi ve sonra son 2 tanesinden çekerek çıkarttım. Pardon, tekrar yapayım. 2 kere ipimi doladım. Buradaki boşluğa soktum. İpi boşluktan çektim. Daha sonra ipi tekrar doladım. İlk 2 tanesi, bir sonraki 2 tanesi ve en son 2 tanesinden çekerek iplerimi çıkarttım. Devam edelim. İpimi tığıma 2 kere doladım. Buradaki ipimi tığıma 2 kere doladım. Bir önceki zincirin tepesine, şurasına battım. Daha doğrusu şöyle demek daha mantıklı. Artık trabzan örmüştük. Bir önceki trabzanın tepesine battım. İpi aldım. Önce ilk ikisinden, sonra diğer ikisinden ve sonra en son ikisinden çekerek çıkarttım. İpi 2 kere doladım tığıma. Trabzanın tepesine battım. Şöyle ipi çektim o aradan. İpi tığıma dolayarak önce ilk ikisinden, sonra diğer ikisinden, en son ikisinden çekerek çıkarttım. Devam ediyorum. Tığımda 4 tane ip var. Önce ilk ikisi, sonra diğer ikisi, sonra son ikisinden çıkarttım. Tığıma ipimi 2 kere doladım. Önce şuradan soktum. İpi böyle çektim. Önce ilk ikisinden,
Sonra diğer ikisinden, en sonda son ikisinden çekerek çıkarttım. İpi 2 kere doladım. Şuradaki boşluğa tığ soktum. İpi bir kere alarak o boşluktan çıkarttım. Önce ikisinden, sonra diğer ikisinden, en sonda son ikisinden çıkarttım. İpimi 2 kere tığıma doladım. Şuradaki boşluğa soktum. Şöyle ipi çektim. Önce ilk ikisinden, sonra diğer ikisinden, en sonda son ikisinden çekerek çıkarttım. Bakın, üçlü trabzan görüntüsü de bu şekilde. Alttakiler tekli trabzandı gördüğünüz gibi, en kısa olanları, ikili trabzan orta sıra, üçlü trabzan da en uzun olanları. Şimdi de sihirli halka nasıl yapılır hep birlikte bunu görelim. Sihirli halka için öncelikle ipimi parmağıma şöyle birkaç kere doluyorum. Sonra elimi şu pozisyona getiriyorum. Bu ipi orta parmağıma şöyle bir kere doluyorum. Bunu tekrar göstereyim. İpimi işaret parmağıma doladıktan sonra ipi orta parmağıma şurası çapraz olacak şekilde bir kere doluyorum ve baş parmağımla şuradan tutuyorum. Daha sonra tığımı elime alıyorum ve şuradan tığı bir kere geçiriyorum. Tekrar göstereyim. Elim böyleyken tığımı alıyorum, şu boşluktan bir kere geçiriyorum. Ve sonra tığı şu tarafa getirerek şöyle gagası yardımıyla bu ipi alarak buradan çekiyorum. Tekrar gösteriyorum. İp böyle duruyordu. Tığımı buradan geçirdim. Ve daha sonra tığı bu tarafa getirdim. Şöyle ipi başına bir kere doladım ve bu aradan çıkarttım. Şimdi biz burada sihirli halkanın temelini oluşturduk. Tekrar ipi şu şekilde gagasına doluyorum ve buradan çekiyorum. Şimdi aslında sihirli halkamızı oluşturduk. Fakat dikkatli bir şekilde buradan tutmazsak sihirli halkamız bozulur. O yüzden sağ elimle böyle tutarak artık ipin içerisinden sol elimi çıkartıyorum. Bu bizim sihirli halkamız. Fakat yine bozulma ihtimali var. O yüzden iyice sabitleyene kadar düzgün bir şekilde tutmamız gerekiyor. Şimdi buradan yine sol elimle tutuyorum ve birkaç tane zincir çekiyorum. 3 tane zincir çektim. Artık sizin modelinize göre sihirli halkanın içini neyle doldurmanız gerekiyorsa onu yapabilirsiniz. Ben birkaç tane trabzanla doldurmak istiyorum. İkili trabzan yapacağım size göstermek için. İpimi bir kere doladım ve bakın şuradan geçirdim tığımı, ipimi böyle aldım. Az önce ikili trabzan yaparken göstermiştim. 3 tane ip var tığımda. İpi aldım. Bir seferde çıkardım 2 tanesini. İpi aldım. Son ikisini çıkardım. İkili trabzan yaptım. Burası sihirli halkamız. Şöyle tutuyorum. İpi doluyorum. Tekrar buradaki boşluğa bakın, şu ip şurada duracak. Sizinle birlikte ilerleyecek. İpimi doladım. Buradaki boşluğa girdim. Şöyle ipi doladım, boşluktan çıkarttım. 1 ve 2 kere de çıkartıyorum. Tekrar doluyorum. Boşluğa sokuyorum tığımı. Sonra çekiyorum. Ve 1 2 kere de çıkartıyorum. Bu şekilde sihirli halkanızı
Modelinize göre ne yapmanız gerekiyorsa onunla doldurabilirsiniz. Dediğim gibi ben ikili trabzanlarla doldurarak size göstermek istiyorum. 1, 2, tekrar yapalım. Devam edeyim. Birkaç tane daha yapayım. Bakın benimle birlikte geliyor. Sihirli halkanın ipi. Şuradaki ip. Şurasında kaldı. Bakın. Şu şekilde geçiriyorum tığımı. Ben bunu dediğim gibi tamamen size göstermek amacıyla yapıyorum buradaki trabzanları. Şimdi diyelim ki oluşturmam gereken kadar, yapmam gereken kadar trabzan yaptım diyelim. Bundan sonra artık buradaki ipi, şu bizimle gelen ipi çekebildiğimiz kadar çekiyoruz. Bakın. Çekebildiğim kadar çektim. Şöyle biraz daha sıkılaştırayım. Çekebildiğim kadar çektim ve sihirli halkanın olması gereken, yapması gereken şeyini göstermiş oldum. Hazır buraya gelmişken burayla nasıl bağlayacağımızı da göstereyim. Şuradan şu zincirin üstüne bir kere tığımızı sokarak videonun başında gösterdiğim kaydırma yöntemiyle işte bakın halkamızı oluşturabiliriz. Benim tığ ile örme teknikleriyle ilgili olarak anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olabilmişimdir. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.